Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı minik ayıcıktan yapacağız. İsterseniz bunu anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Araba süsü olarak da kullanılabilir, çanta çarmı olarak kullanılabilir. Ama ben bunu çiçek buketi yapımında kullanacağım. Onun videosu da gelecek. Sevgililer Günü'ne özel bir video hazırlıyorum onunla ilgili. Ama size ayrı olarak da ayıcığın tarifini vermek istedim. İsterseniz malzemelerine geçelim. Şimdi şöyle 2,5 milim kalınlığında bir tığ kullandım ilk önce. Onu göstereyim size. Şu şekilde 2,5 milim kalınlığında kullandım. Eğer eliniz sıkıysa 3 milim 3,5 milim de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kırmızı renk ince kadife bir ip kullandım ben. Renk kodunu da söyleyeyim, markasını da söyleyeyim size. Yarnart serisinden bu. Volure serisi arkadaşlar bu. Kırmızı rengini kullandım. Renk kodu 846. Bunu kalp yapımında kullandım. Şöyle kahverengi ana rengimiz. Bunu da söyleyeyim hemen renk kodunu. Bunun şeyi yok. Buldum. Pardon. Bu da yine Yarnart serisinden arkadaşlar. Volure serisinden. 849 bunun da rengi. 296 bu da. Renk kodu olarak. Bu 271, 296, 271. Bir de taş rengi kullandım. Onu da göstereyim. Onun da 268 arkadaşlar renk kodu. 843'e 261. Bu şekilde. 8 milim kalınlığında vidalı göz kullandım. 6 milim küçük gelebilir ama 10 milim kalınlığında da kullanabilirsiniz. Eğer daha büyük bir tığla örecekseniz biraz daha büyük göz kullanmanızı tavsiye ederim o zaman. Bu şekilde vidalı göz kullandım. İlmek belirleyici kullandım. Şöyle toplu iğne. Bir tane çakmak kullanıyoruz arkadaşlar. Gözleri sabitlemek için. Bir tane de çöp şiş kullandım. Bu da dikiş için. Bir tane de makas. Bir de boncuk elyafımız var tabii. Ben oyuncak elyafı kullanıyorum biliyorsunuz. Bu kadar. Başka bir malzemeye ihtiyacımız yok arkadaşlar. Hazırsanız bunu örmeye başlayalım. Çok şeker duruyor gerçekten. Çok beğendim ben. Ayaklarını da sabitlemiştim. İsterseniz bunu açık olarak da kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Lütfen izlemeye başlamadan önce yorum yapıp beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ayıcımızı yapmaya bacaklarından başlıyoruz. Şöyle ipimi parmağıma doladım ben. Orta parmağımın etrafından da doluyorum bu şekilde bir tur. Şöyle üçgenlik oluştu bakın. Buraya elimle tutuyorum burayı. Şimdi içinden tığımı geçirdim bakın tek kat. Hemen şuradaki uzun ipimizi parmağımıza doladığımız ipimde ilmeğime tığıma doladım ilmek şeklinde. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamı kapatacağım. Çekiyorum hafifçe bakın çok buraları bastırarak çekmiyorum o zaman çekilmez. Şimdi ilk yaptığım sık iğnemin tepesine batacağım arkadaşlar. Sayın buradan 2, 4 ve 6. İlk yaptığım tepesine batıyorum. Bu arkada kalan sihirli halkanın ipini de bakın şöyle tığımın üstüne getirdim koydum. Bunu da yürüteceğim. Buraya bir tane kapama işlemi yaptım. İlmek kaydırdım. Şimdi yanındakine geliyorum. Yanındaki sık iğneme. Yine ipimi burada götürüyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya ilmek belirleyici takalım. Şimdi bu sırada arkadaşlar 6 tane sık iğnemize 12 tane yapacağız. Yani arttırma yapacağız. Aynı deliğin içine 2 tane sık iğne yapmak demek. Aynı deliğin içine 2 tane sık iğne yaptım. Yanındaki sık iğneye geliyorum bakın. İpimi hala yürütüyorum. İçine bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane yapmış oldum aynı yere. Şimdi buraya da yapalım aynı işlemi. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sonuncuya da yapalım artık. Arkadaşlar ipimi de yürütmüyorum. Şöyle 2 tane de buna yaptım. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. Bunun tepesine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu bizim belirleyici ilmeğimiz. Şimdi 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Örüp gelelim. 2 tur ördüm arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki ipimiz vardı ya. Bunu kesiyorum ben biraz. Çok dipten kesmedim. Bakın hala var ucu. Şimdi sıramın sonuna geldim ben. Şimdi buradaki ilmek belirleyiciyi tekrar çıkartıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Buraya tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Şu anda 5. sıradayız. 5. sıramızda bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. İlk sık iğnemizi yaptık. Eksiltme yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. İlmeğin 2 tane tarafı var. Ön ve arka tarafları oluyor. Şurası ön tarafı. Burası da arka tarafı arkadaşlar. Şimdi biz eksiltmede sadece ön taraflarını alacağız. Arka taraflarını örmeyeceğiz. Şu şekilde ikisinin de ön tarafını alarak ikisinin içinden de ipimi geçiriyorum. Ve birlikte örüyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde sık iğne yaparken hani ikisini birden alıyoruz ya. Eksiltmelerde sadece ön tarafını alıyoruz. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın sadece önden alıyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltme. Ön kısımlardan aldım sadece. 4 tane eksiltme yapacağız. Bir tane daha sık iğne. Bu da sonuncu eksiltmemiz arkadaşlar. Ön kısımlarını aldım. Arkalar duruyor. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Şu anda 8 tane sık iğnemiz var. 5. sırayı bitirdik. Buraya hemen ilmek belirleyicimin olduğu yere bir tane sık iğne yaptım.
İlmek belirleyicimi de tekrar takıyorum. Her sırada takın arkadaşlar. Şimdi 4 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan 8 tane sık iğnemizi öreceğiz. 9. sırayı da örelim gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere şöyle kapama işlemi yapıyorum. İpimizi çok uzun kesmiyoruz bu aşamada. Şöyle hemen hafif kestim. Şu kısmını da göstereyim şimdi size. Bakın arkadaşlar kendime doğru çevirdim. 1 ve 2. 2 tane sık iğne atladım. İpimi aldım. İçinden geçirdim. Sonra şu kısmı görüyor musunuz? Bakın şurada gözüküyor hemen. Yukarıdaymış gibi duran kısım. Orayı da aldım. Arka tarafındaki sadece tek ilmeği geçirdim. İpimi tekrar onun içinden geçirdim ve sakladım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunun içini dolduracağız. Siz bundan bir tane daha örüp gelin. Ben daha önce örmüştüm bir tanesini. Bu ikincisi. İçini de dolduralım. Güzel bir şekilde doldurun elyafla. Tığın arkasını kullanarak doldurma işlemi yapabilirsiniz bunda. Şu içindeki dışta kalan ip vardı ya. Onu da içine koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben koydum çünkü. Zaten bununla dikiş yapacağız. Kendiliğinden dikişsiz olacak. Yani örerek ilerleteceğiz gövdeyi. Bu ipi de bunun içine saklıyorum. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Siz de doldurun. Şöyle güzel dolu olsun. Bu şekilde. Doldurup gelin. Bir tane daha ayak örüp gelin. Şimdi kollara geçeceğiz. Kollarımız için bakın ben daha önce yine bir tanesini örmüştüm. Ona da başlayalım. Şu şekilde bir sihirli halka yapacağız yine. Aynı işlemi yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapacağız içine. Bakın yine bir tane zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım zinciri saymadım bakın. Ondan sonra 6 tane sık iğne saydım. Bu şekilde ipimi de çekiyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimizi de yürütebiliriz. Onu da tığımın üstüne koydum ve kapattım. Yanına geldim hemen. Bakın yanına geldim. İpimi yine üstüne koydum ve bir tane sık iğne yaptım. Buraya ilmek belirleyici taktım. Şimdi burada bir sık iğne bir arttırma işlemi yapacağız. Bir sık iğnemizi yaptık. Yanına arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan bir tane sık iğne yaptım. Yanına geldim. İpimi hala yürütüyorum burada. 2 tane sık iğne yapıyorum aynı yere arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir tane ipimi yürütmeyi bıraktım artık. Bir sık iğne yaptım. Ve sonuncuya bir tane arttırma yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Şimdi hemen oraya bir tane sık iğne yapalım. Tekrar ilmek belirleyicimizi takalım. Şuraya. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle ters duruyor ya. Şu ipin olduğu kısımdan elimle şöyle ittiriyorum yukarıya doğru bakın. Düzeltmeye çalışıyorum yani birazcık. Ördükçe düzeliyor zaten. Şimdi 9 tane sık iğnemiz var. 2 tur boyunca artırma eksiltme yapmadan 9 tane sık iğnemizi örüp gelelim. 5. sırada görüşelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın şurada yine ipimi kesiyorum. Arkadakini çok kesmedim. Yine kaldı biraz. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnemiz vardı belirleyici. Sıramızın sonundayız artık. Ona da ördüm bir tane. Hemen ilmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Şimdi bu sırada 5. sırada bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Yine sadece ilmeklerin ön kısımlarını alarak eksiltme işlemi yapıyorum. Şu şekilde. Bir tane sık iğne örmüştüm zaten. Yanına hemen bir sık iğne yapıyorum. İlmeklerin ön kısımlarını alarak eksiltiyorum. Sıra sonunda 6 tane sık iğnemiz kalıyor. Ve sonuncu eksiltmemi de yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi sıramın sonuna geldim tekrar. İlmek belirleyicimi çıkarttım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 6 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. 7. sırayı da öreceğiz. Toplam 2 sıra örüp geliyoruz. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkarttım. 7 sıra örmüş olduk toplam. Şimdi burada hemen ona geliyorum ve kapama işlemi yapacağım. Bakın ilmeğimi çıkardım. İlk ilmeğimin içinden geçirdim. Bu şekilde kapama işlemini yapmış oldum. Şimdi birazcık çektim. Çok çekmiyorum. Şöyle yakın bir yerden de kesiyorum. İpimi uzun bırakmayacağım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde az önce yaptığımız işlemi bu sefer hemen bir tane yanına geliyorum. Bakın şu kapattığım yer hemen yanına geldim. Ve bunu içeriye alıyorum. Ya bu dışta da kalabilir de yani ben hoş olmuyor diye içeriye alıyorum. Bakın şurada şöyle fazlalık gördüğünüz kısım var ya. Buraya battım. Arka kısımdan batıyorum. Yani rastgele batıyorum aslında. Yanındakinin hemen arkasına batmış oluyorum. Bunu buraya koydum arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Şimdi bu delik küçük olduğu için zaten kafaları falan tutturmak için ben şöyle çöp şiş kullanıyordum. Onun arkası da yapacağım. Ama yoksa elinizde şu şekilde iğnemiz var ya bizim plastik iğnemiz. Onunla da doldurabilirsiniz. Ya da böyle aklınıza ne gelirse ince uçlu olan. Ama tığın bu kısmıyla dolmaz arkadaşlar. Burası kanca gibi olduğu için bu çıkartıyor maalesef. Makasla doldurabilirsiniz. Makasın şu kısmıyla da şöyle göstereyim. Ama dikkatli olun kesmeyin ipi. Şu şekilde hafif hafif ucuyla doldurabilirsiniz. Bunun için de dolduracağız. Azar azar alarak dolduruyorum. Çöp şişinizi de yapacaksanız arka kısmını kullanın. Biraz toparladım öyle koymaya başladım. Delik kısmından koyuyorum bakın yanlardan değil.
Bu şekilde bunu da dolduracağız arkadaşlar. Bu kısmı birlikte yapalım. Kalanını siz de doldurup gelin. Şimdi kulaklara da geçelim. Burayı güzel bir şekilde doldurun siz de. Şöyle göstereyim ben dolmuş kısmını. Bakın çok aşırı da değil şu kısım, kol kısmı, gördünüz mü? Şu kısım önemli. Burayı doldurun. Şu son bir sırayı aşırı doldurmanıza gerek yok. Zaten bunu kapatacağız, dikeceğiz. İkisini böyle eşit yapın kolların. Şimdi bunu doldurduğumuzda bu buna eşitlenmiş olacak. Siz doldurun arkadaşlar. Ben de sonra dolduracağım onu. Şimdi kulaklara geçelim biz. Yine sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde içinden bir tane zincir çektim içine. Hemen 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapatıyorum arkadaşlar. Ve ilk sık iğnemin tepesine yine batıyorum. İpimi birazcık yürüteceğim. Kapama işlemi yaptım. Yanına geldim. Bakın şöyle göstereyim. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine geldim. İpimi yine yürütüyorum. Burada arttırma yapacağım. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek belirleyici takacağım. Şimdi 2 tane yapmıştım ben. İlkinin tepesine takıyorum. Siz de ilkini yapınca takın. Şu şekilde yanına da geliyorum. Yine arttırma yapacağım. İpimi yürütmeyi bıraktım burada. Keseceğiz zaten onu. Bu şekilde arttırıyorum arkadaşlar hep. Toplam 12 tane sık iğnem olacak sıramın sonunda. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Zaten belli oluyor arttırmalar. Bakın şöyle 2 tane çıkıyor içinden. Buraya da yapıyorum bir arttırma. Sayabilirsiniz bu aşamada siz. Şimdi geldik ilk sık iğnemizin tepesine. Hemen ona da batıyorum ve şöyle bir kapatma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şu ipimi şuradan kesiyorum. Çok iyice dibinden de değil ama çok uzun da bırakmıyorum. Bu şekilde kestim. İlmeğimi aldım. Bakın. Şimdi bunu iç kısmından şöyle arka kısmına ikisi birbirine bakacak şekilde kapatıyorum. Bakın katladım. Bu şekilde. Şuradaki ilmekler var ya arkadaşlar. Altı altı böleceğim bunları. Böyle karşılıklı gelecek. Yani şu kısımla bakın. Şu kısım karşılıklı gelecek. Şuradaki ilmek. Hemen buna da batıyorum böyle. Ve ikisini içinden çıkartıyorum. Sık iğneyle kapatıyorum örerek. Yani birleştirmiş oluyorum aslında. Zaten karşılıklı geliyor arkadaşlar. Bir tanesini yapınca diğerleri karşılıklı geliyor. 3 tane oldu. 6 tane de birleştiriyorum. Şimdi buraya da yapıyorum bir tane. Şöyle 4. Bir tane daha yapıyorum. 5. Ve sonuncuyu da yapıyorum arkadaşlar. Sonuncuyu bakın. Şöyle yine karşılıklı gelecek onlarda. Şöyle bakın. Şurada ince bir çizgi varmış gibi gözüküyor. Hemen oradan girdim dibinden. Ve geçiyorum. Buraya da bir tane yapıyorum. Bunu biraz uzun bırakacağız. Çünkü bu kulakları dikme işleminde kullanacağız bunu. Elimizde şöyle düzeltelim biraz kulağı. Şöyle içe kıvırarak dikeceğiz zaten. Siz de bu şekilde düzeltebilirsiniz. Tamamdır. Şimdi ipimizi keselim. Şuradan kestim ben. Bu kadar yeterli olacaktır. Bu şekilde de dikişini yapacağız arkadaşlar. Şöyle duracak. Tamamdır. Bütün parçaları yaptık. Şimdi isterseniz kafasından gövdesinden mi başlasak? Bir burun kaldı. Gövdesini yapalım. Ya da kafasını yapalım arkadaşlar önce. Kafasından başlayalım. Kafasını da yapalım. Burnu falan, gözleri takarız o arada. Şimdi yine sihirli halka yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde hemen bir tane zincir yaptım. 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamın içine. 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6. Sayalım. Buradan sayabilirsiniz. 2, 4 ve 6. Sihirli halkamı da kapatıyorum. Bu şekilde. Şuradan hemen ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi buradan yürütüyorum ve kapatıyorum. Şimdi hemen yanına geldim yine. Bir tane buraya sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimizi takalım. Yine ilmek belirleyici takarak ilerleyeceğiz bu aşamada da. Şimdi 12 tane sık iğne olacak elimizde. Yani arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane sık iğnemiz vardı. 12'ye çıkaracağız. Hepsini arttırma yapıyoruz. 6 adet. Bunu yürütmeyi bırakıyorum burada. İsterseniz yürütebilirsiniz de gerek yok. Yeterli. 3 tane yaptıktan sonra yeterli oluyor. Sonuncuya da yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Arttırmamızı yaptık. İlmek belirleyicimizi çıkartalım. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapalım. Yine ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Şimdi buraya bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bir tane sık iğnemi yaptım, yanına arttırma yapıyorum. Tekrardan bir tane sık iğne, yanına arttırma. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir tane arttırma. Kontrol ederek ilerleyin. Bakın sık iğne yaptığınız tek gözüküyor. Arttırma yaptığınız 2 tane, yani belli ediyor kendini. Bu şekilde kontrol ederek ilerleyin arkadaşlar. Şimdi biz bir tane sık iğne yaptık. Bir tane daha arttırma yapıyorum.
Toplam 6 tane yapıyorum bu işlemi. 18 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Ve sonuncuya da arttırmamı yaptım arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 2 sık iğne bir artırma yapacağız. Birinciyi yaptık. Yanına ikinciyi de yaptık ve bir tane arttırma yapıyoruz. Tekrar 2 sık iğne, bir tane arttırma. 2 sık iğne, bir tane arttırma. 2 sık iğne yaptım. Arttırmamı yapıyorum. 6 tane arttırma yapacağız arkadaşlar. Ve sonuncuya da yapalım arttırmamızı. Tamamdır. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Şu anda 5. sıraya başlayacağız. Hemen buraya bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi de takıyoruz. 3 tane sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Şimdi buraya bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar 3 sık iğne bir arttırma şeklinde ilerleyeceğiz. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda 30 tane sık iğnemiz var. Arttırma işlemlerimizi bitirmiş olduk artık bu sırada. Hemen buraya yine batıyorum. İlmek belirleyicimi de tekrar takıyorum. İlmek belirleyicimin olduğu yere battım. İlmek belirleyicimi de taktım. 30 tane sık iğnem var. Şimdi 6. sıraya başlayacağız. 6. sırada arkadaşlar 3 tur boyunca, yani 8 de dahil olmak üzere 9. sıraya kadar arttırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. Örüp gelelim. 9. sırada görüşelim. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 9. sıraya başlıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Hemen oraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Birinciyi yapıyorum. 2 oldu ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi bakın iki tarafı vardı biliyorsunuz. Sadece ön kısımlarını alıyoruz ilmeklerin. Arka kısımları kalıyor. Ve çıkarttım, ikisini birlikte ördüm. 3 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 3. İlmeklerin sadece ön kısımlarını alarak eksiltme yapıyorum. 3 sık iğne bir eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak. 9. sıramızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Örüp gelelim. 9. sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Sonda bir tane eksiltmemiz vardı. Onu yapmış olduk. Bir tane sık iğnemizi ördüm. İlmek belirleyicimizi yerine taktım. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Toplam 1, 2 oldu. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. Bir eksiltme yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. 10. sıramızın sonuna gelmiş olduk. Şu an sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oldu. Hemen ilmek belirleyicimin oraya bir tane sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. 11. sıradayız. Arkadaşlar şimdi bu sıraya başlamadan önce bir tane sık iğnemizi yaptık. İlmek belirleyicimizi taktık. İpimi biraz uzun bırakacağım. Bu şekilde. Şimdi gözleri takacağız. Arkadaşlar şöyle vidalı benim gözlerim. Eğer gözünüz yoksa iple de yapabilirsiniz en son. Şimdi bakın şu kısmı, ilmek belirleyicimin olduğu kısmı arkaya alıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Onu arkaya ortalıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde duracak bakın. Bu kısımdan da şöyle sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5'in bitişi. Bir daha sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 ve 6. 6'nın başlangıcı oluyor arkadaşlar. 5 ile 6 arasında takacağız biz gözlerimizi. Yani şurası yapıyor bakın. Şu tepe kısmı şöyle duracak. Buradan sayacağız. Bunu da sayıyorum. Bu yuvarlağı sayıyorum. Bakın bunu saymazsanız şu ilk yaptığımız 6 tane sık iğnenin olduğu kısım var ya, onu saymazsanız bu sefer gözler yamuk durur. Bu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane saydım. 5 ile 6'nın arasına gözlerimi yerleştiriyorum. Bakın şu kısmı. Koyalım bir tane. Şöyle rastgele koydum. Onu hizalayacağız şimdi. Buraya 8 tane sayacağım. Arasında 8 ilmek kalacak. 2, 4, 6 ve 8. Yanına da bunu koyuyorum arkadaşlar. Aynı hizada olmasına özen gösterin. Bu şekilde gözüküyor bakın. Şöyle bakalım ortalama. Gayet ortalı duruyor bence. Hatta bir tık belki bunu buraya koyarsak daha güzel olur. Bunu da buraya bir tık kaydıralım. Bunu artık göz kararı ayarlayacaksınız. Bu şekilde. Ortasında 8 tane ve buradan sayarak 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'i de saydıktan sonra 5'in bitişi 6'nın başlangıcına yapıyorum. Bu şekilde takıyoruz arkadaşlar vidalı gözlerimizi. Takmayı da göstereceğim şimdi. Böyle takıp yakıyoruz. Bu şekilde. Sonra da böyle düzeltiyoruz. Yakalım arkadaşlar işte bu şekilde. Daha çok eritelim. Şöyle iyice bastırıyoruz.
Buraya da yapıyorum aynı işlemi. Gözlerim 8 milim. Zaten söylüyorum giriş videosunda ama izlemeyip atlayan arkadaşlar için de tekrar söyleyeyim. Bu şekilde. Gözlerimizi yerleştirdik. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir eksiltme olarak öreceğiz. Yine eksiltmelerimizi ön taraftan yapıyoruz. Sonra kafamız bitiyor ve doldurmasına geçiyoruz arkadaşlar. Eksiltmeyi de yapalım bir tane. Bakın bir tane sık iğnemizi örmüştük. Yandakine hemen geliyorum. Yan ikisini eksiltiyorum arkadaşlar. Tekrar bir sık iğne örüyorum ve eksiltiyorum. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalıyor. Ve bitiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi burada ipimi çok uzun bırakmıyorum. Önce şunu da göstereyim. Bakın sıra sonuna geldim. İlmek belirleyicimi de çıkarttım. Buraya kapatma işlemi yapacağım bir tane. Yani içinden geçiriyorum ilmeğimi. Bu şekilde. Çok uzun olmayacak şekilde ipimi de kesiyorum. Gövdedeki ipi uzun bırakacağız. Onunla dikeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki ipi yine ikinci bakın 1 2 getirdim. İçinden geçiriyorum. Ve şuradan hemen gördüğünüz şuradan arka kısımdaki ilmekten yanında bir tane bırakıp getirip buraya da koyuyorum. Bunu da içine koyabiliriz. Doldurmaya başlayalım. Kafamızı güzel bir şekilde doldurduk arkadaşlar. İyice doldurun. Şimdi burnunu yapalım. Burun için farklı renk bir ip kullanacağım arkadaşlar. Siz aynı renk ipi de kullanabilirsiniz. Yine sihirli halka ile başlıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım sihirli halkanın içine. 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6. Kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine geliyorum. Batıyorum ve kapama işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum burada. Hemen zincir çektiğim yerin dibine bakın. Oraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Zincir çektiğim yerin dibine yapıyorum bu işlemi. 6 tane sık iğnem vardı. Hepsine arttırma yapacağım yani. Bu şekilde. İkinci arttırma. Bu üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. Beşinci arttırma. Bu da altıncı arttırma arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik bakın. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek belirleyici takabilirsiniz bu aşamada. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum hemen dibine, bir tane arttırma. Sıra sonuna kadar da bu işlemi yapacağız. Bir sık iğne, bir arttırma. Üçüncü sıra bu. Bir sık iğne, bir arttırma. Burun eğer daha büyük bir burun isterseniz bir sırada normal örebilirsiniz. Bir sık iğne, bir arttırma şeklinde sıra sonuna kadar ördüğümüzde burnumuz tamam oluyor. Ve bir arttırma yaptım. Bir sık iğne, bu da sonuncu arttırmamız arkadaşlar. Yaptık. İlk sık iğnemizin tepesine geldik, battık. Kapamamızı da yaptık. Dikiş için birazcık ipimizi uzun kesiyoruz. Şu aşağıdaki ipi de kesiyorum ben. Şöyle biraz bıraktım. Şu kadar yeterli olacaktır dikiş için de. Çıkarttım içinden. Şimdi burnun çizgisini yapacağız arkadaşlar. Şimdi burnumuzun tek kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın şu ortadaki bizim sihirli halkamızın olduğu kısım. 1 ve 2 sıra ördük sihirli halkamızdan sonra. Şurada bir sıra bırakıp yapıyoruz arkadaşlar burnu. Arkadan batıyorum. Aynı renk kullandım. Siz farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Bakın 1 2. 2 tane bırakıyorum. Pardon, yanlış oldu. Arkadan battım. Şimdi öne geldim. 1 2 tane bıraktım. İpim önde. Buradan tekrar batıyorum 2 tane bıraktığım yere. Şimdi T bir burun istiyorsanız direkt şimdi buraya orta kısma batın arkadaşlar. Burada kapatın. Buradan batın ve şuradan çıkın. Ama ben V şeklinde içi dolu bir burun istiyorum. Buradan batıyorum. Bakın. Buradan da çıkıyorum ama yanlarını dolduracağım. Şimdi tekrardan ortadan batıyorum. Bakın şu dipten tekrar çıkıyorum. İlk yaptığım yerin altına batıyorum artık. Tekrar ortadan batıyorum. Bu sefer bu taraftan çıkıyorum. Ortadan batıyorum. Bu şekilde bunun altından ikinci sıraya, yukarıdan ikinci sıraya, aşağıdan da ikinci sıra oluyor. Oraya batıyorum arkadaşlar sürekli. Yine aynı şekilde ortadan içini doldurmak istediğim için boş gördüğüm kısımlara batıyorum.
Bence yeterli. Şimdi bu şekilde bırakmıyoruz. Bakın bu yandan tekrar batıyorum. Ve tam olarak şuradan bakın ilk yaptığımız 2 tane yer vardı ya. Onun üstüne tekrar batarak bu şekilde bir burun elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle duruyor. Burnum hazır. Hatta isterseniz şurada bir tane daha batabilirsiniz eğer gözünüz az geliyorsa. Bu şekilde burnumuz hazır arkadaşlar. Bir tık çekiştiriyorum. Şimdi arkada bunu bağlayacağız. 2 uç var zaten. Çok aşırı sıkmadan bağlayın. Burnunuz yoksa sıkışır, içine gömülür, şekli bozulur. Biraz gevşek bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde düzeltebilirsiniz en son. Burnumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunları keselim. Dikeceğim çünkü. Önce burnu bir dikelim. Ondan sonra gövdeyi örelim arkadaşlar. Bakın kafamızı aldık. Şu gözler yukarıda kalacak. Gözlerin hemen bakın bitişinin. Şimdi gözleri şu sıraya yerleştirdik ya. 5 ile 6'nın arasına. Biz bu işlemi 4. sıranın bitişine 1, 2, 3 ve 4. 4. sıranın bitişine yerleştiriyorum. Ve şöyle eşitliyorum arkadaşlar. 4'ün bitişine ayarlıyorum hizasını. Burnun bitişine. Daha yukarıya çıkarsanız güzel durmayacaktır. O yüzden iğneleyerek ilerleyin. Çünkü dikerken kayabiliyor. Bu şekilde iğneleyin siz de. İçindekileri de altına sakladık mı? Tamamdır. Şuraya da batıyorum. Şimdi şu burnun ortasını, şu kısmını ayarlayın arkadaşlar siz de. Üçgenlik şeklinde elinizle verebilirsiniz. Şimdi bunun etrafından dikeceğiz. Takalım iğnemizi. Bunun püf noktası hepsinin deliklerine batmamız oluyor. Bütün sık iğne deliklerine. Ve şu hizayı kesinlikle geçmeyin arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Şu hizayı kesinlikle geçmeyin. Dışarıya çıkmayın. Buralarda şöyle bir tane ilmek gibi bir boşluk kalabilir. Yeterli olacaktır. Şimdi şuradan aşağıdan başlıyorum dikmeye. Dönerek dikeceğim. İkisini de alıyorum bakın. Şuranın ikisini de alıyorum. Yani şöyle tek almıyorum. İkisini birden alıyorum. Burnumuzu diktik arkadaşlar. Şimdi burada bir tane düğüm yapıyorum. Bakın. Alt kısımdan aldım. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Ve hemen dibinden batıp kafasının içinden çıkartıyorum arkadaşlar. Bunu iç kısmına saklayacağız artık. Ucunu kesebiliriz biraz. Çok kesmiyorum bakın. Kafasını güzel doldurmanız önemli bu aşamada. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi gövdesini örmeye başlayalım. Şimdi ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Bu aşamada kolları ve bacakları birleştireceğiz. Sivri halka yapıyoruz. Parmağımızın etrafında doladık. Hemen bir tane zincir yaptık. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Kapatıyorum sihirli halkamı. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. İpimi de yürütüyorum burada. Ve içinden geçirdim. Kapama işlemi yaptım. Yanındakine geliyorum sık iğnenin. Buraya arttırma işlemi yapacağım arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine ilk önce bir tane ilmek belirleyici takayım. Yerimi kaybetmeyeyim. Bu bizim belirleyici ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. 2 tane oldu. Bu sırada 12 tane sık iğnemiz olacak. Hepsini arttırma yapıyoruz. İpimi yürütmüyorum artık.
Sıra sonuna geldiğinizde 12 tane sık iğnenizin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Şöyle sayalım: 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Yanına geldim, arttırma yaptım. Sıra sonunda 18 tane sık iğnem olacak. Bir sık iğne, bir arttırma şeklinde ilerleyeceğim sıra sonuna kadar. Bir sık iğne, arttırmamı yapıyorum. Toplam 6 tane arttırma yapacağız. Sonuncuyu, ona da arttırmamı yapıyorum. Bu sıramız da bitti arkadaşlar. Çıkartalım ilmek belirleyiciyi. Onun olduğu yere bir sık iğne yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi tekrar takıyoruz. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Birinciyi yapmıştık. Bu ikinci oluyor. Yanına da bir arttırma yapıyoruz. 24 tane sık iğnemiz oluyor sıra sonunda. Bir sık iğne, ikinci sık iğne ve arttırma. Aynı yere 2 tane batıyorum. Arttırma oluyor arkadaşlar. 1, 2, bu da arttırmamız. 1, 2, arttırma. 1, 2, bu da sonuncuya arttırmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Bir tane sık iğnemizi ördük. Tekrardan ilmek belirleyicimi takıyorum burada da. Bu sırada arkadaşlar kolları takmaya başlayacağız. Göstereceğim şimdi diğerlerini. Şimdi arkadaşlar bacakları takacağız demiştik. Aldım geldim bacaklarımı ben. Şimdi bir tane örmüştük sık iğnemizi. İlmek belirleyicimizin olduğu yer. Yanına 7 tane daha örüyorum. Yani toplam 8 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu da 8. 8. sık iğnemin yanına. Şöyle alayım bacağımın birini. Bakın 4 tane de birleştireceğiz. Şu şekilde karşılıklı gelecek şekilde bakın. İlmekler karşılıklı gelecek şekilde batıyoruz. İkisine birden bakın. Buna battım ve şu karşıdaki ilmeğe de battım. İkisine birden battım. İpimizi aldım. Bu tığımızda. Hemen bakın şurayı örmüştük. Şimdi yandaki ilmek burası. Buna da batıyorum. Tığımda şöyle üçü birden olmuş oldu. Üçünü birlikte alıyorum. İpimi çıkarttım. Ve örüyorum sık iğne olarak. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Bakın yanındakine geçiyorum artık. Bunu da yapacağım. Karşıdan da alıyorum. Bu şekilde. Karşıdan da alıyorum. 3 tane oldu. Bunu aldım, bunu aldım ve bunu aldım. Üçünün de içinden çıkarttım ve sık iğne olarak ördüm. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu da aldım. Hepsinin karşılarından gelenleri alıyorum karşılıklı bir şekilde. 4 tane de çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Karşısındakini de alıyorum. Ve çıkartıyorum. Tamamdır. Şimdi tekrardan 8 tane sık iğne örüyorum. Bakın dibin hemen yanındakine batıyorum. Boşta olan. Aynı yere batmayın arkadaşlar. Arttırma gibi olur. Bu arttırma gibi oluyor. Şu yana batmamız lazım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Kontrol ederek gideceğim. Sayalım. Eğer yanılıyorsanız sayın. Garanti olsun. Çünkü burada sıra değişir. Şimdi sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6 ve 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 olması lazım. Yani şuraya denk gelmesi lazım. Doğru devam ediyoruz biz. Şimdi bunu ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonda 4 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor arkadaşlar. 2, şuradan şöyle 2 ve şöyle 4. Şurayı bence şu dipten yapmamız gerekiyordu. Yanlış yaptım. Kadife ipler hiç gözükmüyor. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi sayalım. 2 ve 4. 4 tane sık iğnem kaldı sıra sonunda. Şimdi geliyorum yine. 4 tane de bunu bağlayacağım arkadaşlar. Oraya monte edeceğim. Hemen ek yerinden ayarladım. Şöyle bir yönüne de bakayım. Şu şekilde durması lazım. İkisinden geçirdim. Hemen geldim yanındaki sık iğnenin tepesine ve ondan da geçirdim.
Üçünden birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne olarak örüyorum. Geliyorum, bundan da geçiriyorum. Sık iğne olarak örüyorum. Hepsinden alarak sık iğne şeklinde örüyorum. Ve bu da sonuncusu arkadaşlar. Sonuncudan da geçirdim. Sık iğne olarak ördüm. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Oraya örüyorum. Bir tane sık iğne, tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 3 sık iğne, bir tane arttırma şeklinde örüp 30 tane sık iğne elde edeceğiz. Birinciyi örmüştük, 2 ve 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 2, 3. Bir tane arttırma yapacağım şimdi. Aynı yere 2 tane batıyorum. 1, 2, 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim. Şurayı da göstermek istedim. Yani aynı şekilde devam edeceğiz. Burada da aynı şekilde öreceğiz ve şu ilmeğimize kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Onun olduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Tekrar takıyorum. İlmek belirleyicim. Şimdi arkadaşlar 30 tane sık iğnem var. Bir tur arttırma eksiltme yapmadan bunları örüp gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi artık eksiltmelere başlayacağız. Hemen buraya tekrar örüyorum. İlmek belirleyicimi yerine takıyorum. Bir sık iğne ördüm. Toplam 3 sık iğne öreceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Her zamanki gibi önden alıyorum eksiltmelerimi. Şimdi tekrar 3 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha eksiltiyorum. 1, 2, 3. Bir tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. Eksiltiyorum. 24 tane sık iğnem kalacak sıra sonunda. Sonuncu eksiltmemi de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan ilmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Ördüm bir tane. Hemen onu yerine taktım. Şimdi arkadaşlar 2 sık iğne, bir eksiltme şeklinde öreceğiz. Birinciyi ördük. İkinciyi de örelim. 2 sık iğne, bir eksiltme yaptım. 1, 2 sık iğne, bir eksiltme. 18 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. 2 sık iğne ördüm. Bir eksiltme yaptım. İkinci sık iğnemi örüyorum şu an. Tekrardan eksiltiyorum. 2 sık iğne, bir eksiltme. Sonuncu eksiltmemi de yapacağım ve sıramızın sonuna gelmiş olacağız. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 18 tane sık iğnemiz var. Arttırma eksiltme yapmadan 18 tane sık iğne örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle ilmek belirleyicimi çıkarttım. Ördüm buraya bir tane sık iğne. Tekrardan takıyorum. 6 tane sık iğne öreceğim. Burada birinci ördüm. 2, 3, 4, 5. Bu da 6. Şimdi yanına 3 tane sık iğne ile kolları birleştireceğim bu sefer. Ama 3 tane ile birleştiriyorum bakın. Az önce 4, şimdi 3. Aynı işlemi yapıyoruz yine. Bacakları yaptığımız gibi. Takıyoruz arkadaşlar. Yanına geldik. Hemen üçünden de geçiriyorum. Tekrar. Bu ikinci. Ve bu da üçüncü arkadaşlar son. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. Kolun hemen dibine bakın. Yani şöyle söyleyeyim size. Sonda 3 tane sık iğnemizin kalması gerekiyor. Tekrar bir kol takmak için. Şuraya kadar 3. Burada da 8 tane olması lazım. Bu şekilde sayarak da ilerleyebilirsiniz. 2, 4, 6, 7 ve şu kısma da battığımızda 8. Şu şekilde. 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi şurada 3 tane sık iğnemiz kaldı sonda. Onları da aynı şekilde kol takacağız. Birleştireceğiz yine. 3 tane de takıyorum. Karşılıklı gelmesi lazım. Şöyle bir. 2. Şu
orta kısmına 8 tane dedim arkadaşlar ama 6 tane olması gerekiyor. Yanlış söyledim. Az öncekine gitti kafam. Çünkü 6 oradan ördük. 6 oradan ördük. 12. 3 kol 5. 15 yapar. Bu kolda 3. 18 toplam. Yani şu ara kısmı 6 ördüm. Bu kısmı 6 ördüm. Üçer tanelerde de kolları birleştirdim. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme olarak öreceğim. Sıramın sonuna gelmiş oldum zaten. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Ve buraya bir sık iğne bir eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Yanına da bir tane eksiltmemizi de yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. 12 tane sık iğnemiz kalacak. Sıramızın sonuna kadar ördük. Sondaki eksiltmemizi de yaptık. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden ilmek belirleyici çıkarttım ve bu şekilde içinden geçirip kapattım arkadaşlar. Şimdi ipimizi keselim. Dikiş yapacağımız için biraz uzun kesiyorum. İçinden çıkartıyorum. Şimdi hemen yanına geldim. Bakın 1 2. İkinci sık iğneye batıyorum. İçinden geçirdim. Bir tane atlıyorum. Hemen şurada gördüğünüz iç kısma geliyorum. Ve bunu buraya takıyorum. İçinden geçiriyorum bunu da. Bu şekilde saklamış olduk arkadaşlar. Şimdi dikiş yapacağız. Dikişten önce içini dolduracağız. İçini de dolduralım. Doldurma işlemini bitirdim. Şimdi kafayı aldım arkadaşlar. Dikişe başlayacağım. Şöyle iğneme ipimi de geçireyim. Kafayı bir ortalayalım. Güzel bir şekilde ortalayayım burnunu falan. Şöyle sabitledim arkadaşlar. Şu şekilde ortalı gözüküyor bence. Şöyle. Gayet iyi duruyor bu şekilde. Dikişe başlayalım. Şimdi bir aşağıdan bir yukarıdan alarak ilerleyeceğim. Hafif şöyle kaldırdım. Buraya gelecek olan kısmı ayarladım şöyle göz kararı. Şurayı çekiştiriyorum ve yukarıya bakıyorum. Bakın şu şekilde alarak ilerliyorum. Tek taraflı aldım. Bu şekilde alarak ilerliyorum arkadaşlar. Bir aşağıdan bir yukarıdan alarak dikmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar dikiş işlemi bitti. Kafanı şu şekilde gezdirerek yukarıya doğru çıkartıyorum şimdi. İpimi keseceğim. Buradan bakın çıktığım yerlerden tekrar dibinden batarak biraz gezdiriyorum. Bu şekilde. Saklama işlemi yapıyorum aslında. Bu şekilde. Sakladıktan sonra şuradan tekrar batıyorum ve şuradan çıkartıyorum. İpimizi kesiyoruz. Birazcık gerdirip kesiyorum. İp gözükmesin diye. Şimdi burada kafamıza elyafımızı tekrar elimizle şöyle şekillendirelim. Kulaklarını falan dikeceğiz arkadaşlar şimdi. Onlara başlayalım.
Arkadaşlar kulaklara başladık. Ben birine diktim. Diğerini sizle beraber yapalım. Şimdi bakın şu orta nokta var ya bizim ilk sihirli halka yaptığımız yer. Buradan sayıyorum. Bunu 1 olarak saydım. 2. İkincinin bitişine şöyle yerleştirdim. Şimdi burayı hizalamayı da göstereceğim size. Hemen geldim. 3 tane sık iğne sırası. 1, 2 ve 3. Yani gözleri taktığımız sıraya geldim arkadaşlar. Oradayım. Şimdi buraya bunları takacağım. Şöyle ayarlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şurada bakın gözün bitiminden 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü sık iğnenin bitişine de iğnemi koydum. Bunu da hemen onun üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Siz de ona göre ayarlayın. Şimdi bakın dikme işleminde bu ayarladığım kısım var ya. Bakın iğneyi koyduğum kısım. Yerine gelecek olan yer. Şöyle gözüküyor mu? Hemen şu kısımdan batıyorum. Şu karşıdaki iğnenin olduğu yerden, ayarladığım yerden çıkartıyorum. Buradan batıp buradan çıkartıyorum. Arkada da yuvarlayarak dikeceğim arkadaşlar bunu. Şimdi buradan çıkarttım. Geldim buraya. Bakın şu iğneyi bir çıkartalım. Şu uç kısım var ya. Şurası oluyor arkadaşlar. Şu uç kısma da batıyorum. Attım. Ve geriye dönüyorum. Yani şu iç kısımdan dikiş yapmıyoruz. Dış kısımdan yapacağız dikişlerimizi. Şöyle içe kıvırarak şöyle durmasını sağlayacak şekilde dikiş yapacağım. Oturtacağım onu oraya. Şimdi bunu yaptıktan sonra geliyorum bakıyorum hizasına. Şu kısma denk geliyor. Şöyle aldım. Hemen şuraya bakın şu kısma dışına denk geliyor. Kıvırdığımda siz de o şekilde yapın. Yani şöyle tuttum bakın şöyle tuttum kıvrık olması için. Şöyle koyduğumda nereye geliyorsa şu kısma denk geliyor benim. Buraya böyle oval şekilde C şeklinde dikiş yapacağım. Buradan alıyorum bir tane. Bakın şu alt kısımlardan almıyorum. Şu arkanın hemen şu ilmeğinin olduğu kısımlardan alıyorum. Bu şekilde. Hemen geliyorum. Bakın nereye denk geliyorsa oraya. Çok da hizasını bozmayın arkadaşlar. Bu şekilde dikişimi yapacağım. Bir tane de buradan alalım. İğneyi çıkartabilirim. Ve bunun olduğu kısma da şuradan alalım. Dikelim. Sıkıştırıyorum burada. Bakın. Şu battığım kısma geldim dibine. Burayı sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Şu kısmı da alacağım ben. Sağlam olsun diye aynı yerden bir iki kez geçtim. Şimdi düğüm yapıyorum. İçinden geçiriyorum bunu. Bu şekilde. Ve dibinden batıyorum ve kafanın içinde gezdiriyorum. Kulağımız da bitti. Bu şekilde duruyor arkadaşlar kulaklara. Şimdi bir tane daha batıyorum buradan. Çıkarttım. Buradan kesiyorum. Biraz gerdirerek kestim arkadaşlar. Şimdi kalbini yapmaya başlayacağız. Bunu kenarıya alalım. Sonra şöyle şu şekilde durmasını sağlayıp kalbini de kucağına koyacağız arkadaşlar. Kalp için daha önce video paylaşmıştım ben. Oradan bakabilirsiniz ama yine de sizinle birlikte bu kalbi de yapacağım. Şöyle ipimi doladım arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. İçine bir tane zincir çektim. İçine 8 tane sık iğne yapıyorum. İlk çektiğim zinciri saymıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Sihirli halkamı kapatacağım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi de yürütüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kapama işlemi yaptım. Yanına geldim. Yanındaki sık iğnedeyim. Buraya bir tane battım. İlmek belirleyicimi takıyorum. Ve buna arttırma yapıyorum. Yani buna 2 tane batacağım. Bu sırada 8 tane sık iğnemizi 16'ya çıkaracağız. Yani hepsine arttırma yapıyoruz demek oluyor bu. Hepsine çift batıyorum. Aynı yere 2 defa batıyorum. Bu arttırma demek. İpimi yürütmeyi bıraktım. Sonuncuya da geldim arkadaşlar. Ona da çift batıyorum. Birinciyi battım. İkinciyi de battım. 16 tane sık iğnem oluştu. Şimdi bunu çıkartıyorum. Tekrardan buraya bir sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. Şimdi 16 tane sık iğnemi 2 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan öreceğim arkadaşlar. Örüp gelelim. Bundan bir tane daha örmeniz gerekiyor. Onu da göstereyim size bu aşamada. Bakın şu şekilde ördükten sonra böyle duracak. Onu şöyle yapıyoruz. İlkine örün siz. Ördükten sonra içinden geçirin. Yandaki bakın şuraya geldiniz ya.
Buraya geldiniz diyelim. 2 sıra ördünüz. Geldiniz ilmek belirleyici taktığınız yere. İlmek belirleyiciyi çıkartıp içinden geçirip kapama işlemi yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kısa şekilde bunun gibi kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi yaptığımızda da onda bu işlemi yapmıyoruz. İlmeğimiz takılı kalacak. Onu örüp gelelim buraya kadar, ilmek belirleyiciye kadar, onu da göstereceğim. Ama bu işlemi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar, bir tarafını. Ben ördüm daha önce. Siz de bu şekilde örüp gelin. Bunu da 2 tur örüp gelelim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın 2 sıra ördüm. 16 tane sık iğneyi dediğim gibi. Şimdi bakın şurada. Bunu size göstereceğim. Kapama yaptığım yeri gösteriyorum ilk için. Siz önce bunu örün. Bu şekilde ilmek belirleyiciyi çıkartın. İçinden geçirip kapama yapın ve bir zincir çekin. Buradan kesin. İpi de çıkartın. İlkini bu şekilde yapacaksınız. Bu aşamaya gelince. Şimdi şunu alayım. Bunu da kapama işlemini yapmıyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Ve buraya bir tane şöyle kapattım. Yani sıramın sonundayım. Onu belirtmek istiyorum. Hatta burayı hiç kapatmayalım arkadaşlar da. Bu şekilde kalsın. Şimdi buraya geliyoruz. Sıra sonuna kadar ördük geldik. İkinciyi siz de örün. Bakın hemen bu bizim kapama yaptığımız yer vardı ya. Buradan başlayacağım. Şuraya kadar 4 tane sık iğneyi kapama yaparak ilerleyeceğim. Ondan sonra kalanların hepsini, toplam 24 tane oluyor. Normal bir şekilde sık iğne olarak öreceğiz. Bakın şu ipimin çıktığı kısım var ya. Şurası. Buradan başlıyorum arkadaşlar. Bunu aldım. Böyle ikisini birlikte getirdim. Ve bundan bir tane çıkartıp içinden geçirip kapatıyorum. Bu şekilde. Bundan bir tane alıyorum. Yanındakine geliyorum. Bundan da alıp kapatıyorum. 2 oldu. Bundan alıyorum. Karşıdan alıyorum. İçinden geçirip kapatıyorum. 3 oldu. Bundan alıyorum. Bundan alıyorum. İçinden geçirip kapatıyorum. 4 oldu. Şimdi bunu bıraktım. Şuraya bakın, karıştırmamanız için şu kısım var ya. Tam olarak onun yanına, kapama yaptığımız yerin yanına. Buraya bir tane ilmek belirleyici taktım. Siz de takın. Yoksa burayı da ilmek gibi sanıp oraya da batarsınız birazdan. Onu ayırt etmek için bunu takıyorum. Şimdi bakın bu yandan başlıyorum ve bu şekilde buradan sık iğnemi örüyorum. 1 oldu. 2 sayarak ilerleyin. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 arkadaşlar. Şimdi 12 tane ördük. Şu kısmını da göstereceğim. Kapama yaptığımız kısım. Şimdi bakın şurada 2 tane daha sık iğnem var. Onları da örüyorum. Bunu şu şekilde örüyorum. Bir tane çıkarttım ya içinden. Yan tarafı aslında bu şunun oluyor. Bu şekilde boşluk olmasın diye içlerinden geçirip örüyorum arkadaşlar. Bu kısmı. Buradan aldım, oradan aldım. Bunu alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Şimdi geliyorum buraya. Buradan da alıyorum. Bakın. Bunlar daha benim örmem gereken sıralar değil. Yana geliyorum ve örmem gereken yere geldim. Bunların dördünü birlikte ördüm. Maksat şurada delik oluşmasın. Tekrar sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu da 12. oluyor arkadaşlar. Bunu da şimdi geldim. Buraya örüyorum bunu. Şu kısmı örecektik ya. Buna batıyorum. Şurası benim yaptığım ilk sık iğnem bakın. Şurada delik olmasın diye şuraya da batıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. İlk sık iğneme geliyorum. Şurasıydı. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya da ilmek belirleyici takıyorum. Siz ilk seferinde de oraya takabilirsiniz. Şimdi buradaki sık iğnelerimizi 2 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. Sonra 4 sık iğne 1 eksiltme şeklinde ilerleyeceğiz. Sayalım. 1 oldu. 2. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum burada. Şimdi 4 tane örüyorum sık iğne. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Ay pardon, şu şekilde eksiltelim bunları. İçinden çıkarak daha güzel duruyor. Daha dolduruyor. Şurayı da öyle yapalım ya. Hepsi aynı olsun. 2 tane sık iğne örmüştüm. Şurada eksiltme yapıyorduk. Bunun içinden çıkardım. Bunun içinden de çıkardım. Birlikte ördüm. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm ve tekrardan eksiltme yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bunun içinden normal ilmek çıkarıyorum. Bunun içinden de normal ilmek çıkarıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Eksiltme oluyor arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Sıramızın sonuna geldik. Tekrar eksiltmelerimizi yapalım.
Mesela şurada fazla olmuş. Bunu da eksiltiyorum. Birlikte ördüm hepsini. Şimdi bu sırada 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. İlk yaptığımız sık iğneye geliyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve ilmek belirleyicimizi tekrar yerine takıyoruz. Şimdi 3 sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3. Bir tane eksiltme yapıyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane eksiltme. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane eksiltme yapacağım. Şuraya bir tane sık iğne örüyorum. Bir sık iğne bir eksiltme yapıyorum şimdi. Yaptım. Yanına 2 tane sık iğne örüyorum. Tekrardan eksiltme yapıyorum. Yani aslında bu sırada da 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2 sık iğne, tekrardan eksiltiyorum. 1, 2 sık iğne. Şurayı da eksiltiyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicimi de takıyorum yanına. Bu aşamada dolduralım kalbi. Bu şekilde gözüküyor. Çıkarttım. Güzel bir şekilde dolduralım arkadaşlar içine. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Eğer ihtiyaç olursa tekrar dolduracağız. Şimdi bir sıra arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğnemizi örelim gelelim arkadaşlar. Ördüm geldim arkadaşlar. Şimdi bütün sık iğnelerimizi eksilteceğiz. Eksiltebildiğimiz yere kadar eksilteceğiz arkadaşlar. Bu sıradan sonra dikiş işlemi var. Bu sırayı da yapalım. Şurada biraz daha dolduracağız. Sonuncuyu da yapıyorum. Yaptım. İpimi uzatıyorum arkadaşlar. Biraz uzun bırakın çünkü dikiş işlemi yapacağız. Eğer bu şekilde boşluklar oluşursa, ben şurada birazcık fazla kesme işlemi yapmışım yanlışlıkla. Ne yazık ki. Neyse, hemen onu telafi edeceğiz şimdi. Göstereceğim size. İpimi geçirdim. İçini doldurmadan önce. Daha önce dolduralım, ondan sonra yaparız. Şu şekilde bakın, kalan şuradaki küçük potluk boşluk var ya. Orayı dolduracağım. Şöyle iğnemle biraz doldurmaya çalışayım. Tığımı aldım arkadaşlar. Boşluk sığıyor tığ. Bu şekilde içine kaktıracağız. İçini doldurduk. Şimdi dikiş işlemine başlayalım. Şimdi şu yan kısma gelelim arkadaşlar. Tek kısımlarını alıyorum. Uzun. Dışta kalan kısımları var ya. Sadece onları alıyorum. Döne döne dikiyorum. Bu şekilde.
Sonuncuya da batalım. Şimdi bunu çekiyorum. Ve kalbimiz hazır oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen şu dibinden batıyorum. Bakın şu açık olan yerler var ya. Oraya geldim. Orayı kapatmak için şöyle çıkartıyorum. Böyle böyle kapatıyorum arkadaşlar bunu. Bir de buradan basalım. Bakalım başka bir yerde varsa onları da kapatalım. Şurada var. Başka öyle büyük yer. Hepsini kapatın arkadaşlar bu yöntemle. Şu delikler hiç gözükmesin. Ben biraz da gevşek ördüm de bunu. Şöyle içinden gezdirdim. Bu şekilde kapatıyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ipimizi şuradan nereden yaptıysak batıracağız. Şimdi bunun eline vereceğiz. Bu şekilde elinde tutacak kalbi. Şöyle. O yüzden kollarını ayarlayacağız şimdi. Kollarının dikilmesini istediğim yere doğru iğnemi batırıyorum. Şuradan tutabilir. Çıkarttım buradan. Şuradan da kolundan şu kısmıyla tutabilir. Şöyle. Buraya da batıyorum. Şimdi tekrardan şu battığım yer var ya. Onun şöyle altından batıyorum. Ve bunu buraya sabitliyorum. 2 tur şöyle çevirsek yeterli olur. Sonra karşı tarafına da aynı işlemi yapacağım. Aynı yerden geçirdim. Şimdi şuradan da çıkartacağım. Aynı hizadan çıkartıyorum. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Şöyle elimle yine koyuyorum önce. Şu şekilde. Şunu bir tık daha yukarıya alalım. Bunu da şuraya alıyorum. Ve buradan da tekrar aynı dikiş işlemini yapıyorum arkadaşlar. Bir tur da buradan geçiriyorum. Şimdi buradan dibinden batıyorum ve şu orta kısma çıkıyorum. Ve bunu karnına sabitleyeceğim. Şuradan ortalama şuraya gelecek. Şöyle. Bunu da battığım yerden tekrar batıyorum. Sıkıştırdım. Şimdi bağlayacağım. Güzelce sıkıştırın burada. Alt kısma da batıp bağlayacağım arkadaşlar. Batıyorum. Ve şurada içinden geçiriyorum. Şöyle deliğimin içinden geçirdim. Sıkıştıralım. Şimdi bunu buradan saklayacağız. Kalbin içinden geçirdim. Ve kesiyorum arkadaşlar burada. Tamamdır. Kalp tutan ayıcımız hazır. Şimdi bunu biliyorsunuz çiçek buket için yaptık ya. Şu kısmından, şu alt kısmından bu şekilde çöp şiş takacağız. Şuradan takalım hatta. Sivri kısmından. Böyle durmaları gerekiyor. Bu şekilde duracaklar arkadaşlar. Şu kısımları dikmedim ben. Buketin içinde hoş duruyor ayakları. Ama beğenmezseniz şöyle dikebilirsiniz. Yukarıya doğru. Yani şu yanlar var ya. Yanları şu kısımlardan dikebilirsiniz. Şöyle. İsterseniz bunu dikelim. Ben diğerlerini dikmemiştim ama şu kalan iplerden kullanayım. Göstermek için size dikeceğim şimdi. Bir tanesi dikili olsun. Tekrar geçiriyorum. Arkadaşlar bakın göz kararı yapıyorum hepsini. Tekrar yapalım. Şimdi bunun içinden batalım. Karşı tarafa da çıkalım. Aynı işlemi yapalım.
Şimdi burada bağlama işlemi yapacağım. Birazcık bıraktım. Şu şekilde de bağladım arkadaşlar. Ve bunun dibinden batıyorum. Ve şuraya çıkıyorum. İlk girdiğim yer vardı ya, battığım yer. Oraya batıyorum. Buraya da bir düğüm atıyorum. 1, 2. 2 defa da bağladım arkadaşlar. Şimdi bunun içinden batacağım. Çıkartıp ipimi de saklıyorum burada. Kesiyorum. Diğer taraf için de aynı işlemi yapacağım. Bu kısım için. Onun da hemen dibine iğneyi batırdım. İğnemi çıkartıyorum şurada. Bunu da batıyorum. İçinden geçiriyorum yani. Bu şekilde iğnemi çekiyorum. Geliyor zaten. Birazcık çekiştirip kesiyorum. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz ayaklarını hiç böyle de yapmayabilirsiniz. Şu şekilde de yapmayabilirsiniz. Direkt aşağıda sallanıyor olabilir. Ayıcımız bitti arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim şimdi kanala. Ama şey tarifini, buket tarifini de ayrı olarak yükleyeceğim. Yani part 2'de görüşeceğiz arkadaşlar buket tarifinde. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.